Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş. Saliha Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Nasılsınız? Çok iyiyim, çok iyiyim. Sağ olun. Sizi görünce daha iyi oluyorum. Çok teşekkürler hocam. Hocam bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Hakikaten çok sık başvuran hasta grubu var. Böyle cildinin biraz daha aydınlık olmasını isteyen, canlı olmasını isteyen, bu amaçla da mezoterapi uygulaması yapıyorsunuz ve sıklıkla yapıyorsunuz ve bunu yıllardır yapıyorsunuz. Nedir bu mezoterapi? Biraz bahseder misiniz? Mezoterapi galiba hiç eskimeyen, gitgide gelişen, genişleyen ve tabii ki tıbbın pek çok alanında kullanıyor ama elbette biz medikal estetikçiler için asla vazgeçilmeyecek bir uygulama. Mezoterapi dediğimiz zaman biz cildin orta deri tabakasına çok ince iğne uçları yardımıyla ne ihtiyacı varsa cildin. Kiminin cildi kuru, kiminin sivilceli, kiminin lekeli, kimi hastamızda anti-aging ihtiyacı var, biraz daha yaşlanma kontrolünü ele alma ya da tamamen genç bir hasta, aslında cildinde bir problem yok ama geleceğe yatırım yapmak istiyor. Enjektörün içeriğini değiştirerek, gerekli malzemeleri içine ekleyerek cildin orta deri tabakasına koyma prensibi. Bana göre medikal estetiğin temeli. Tabii çok eski yıllardan beri biz yapıyoruz. O zaman medikal estetikte böyle cihazlar, bu kadar geniş seçenekler elimizde yoktu. Ama bugün geldiğimiz noktada kullandığımız cihazların da aslında temel prensipleri mezoterapinin ciltte yarattığı değişiklik baz alınarak oluşturuldu. Ve bence bir sektörü en başından başlayarak şekillendirebilen bir uygulama etkinliği hiç tartışılmaz ve müthiş bir mucize gibi hala elimizin altında duruyor. Peki kimlere uyguluyorsunuz ve niçin uyguluyorsunuz? O kadar çok sebeple uyguluyoruz ki doktor bey. Dediğim gibi hastada cilt lekesi var. Elbette ki pek çok protokolü içeren bir sorun ama genellikle başlangıcında, devamında mezoterapi yapıyoruz. Sivilce hastası, çocuğun sivilcesi var, skarlar oluşmuş veya ileri yaşta genç hastalarımızla çok sık karşılaşıyoruz. Akne yaşamış, tedavisini görmüş ama buna bağlı skarlar var. Skarların tedavisinde, çok kuru ciltlerde cildin nemlenmesi amacıyla ince kırışıklıkların açılmasında, cildin liftinginde elbette ki bir cerrahiyle ya da cihazlarla elde edilen liftinglerle aynı seviyede değil ama cildin sağlıklı ve yapay olmayan liftinginde mutlaka elimizin altında olması ve kullanılması gereken bir yöntem. Kaldı ki diğer uygulamaları da bu manada destekleyen bir yöntem. Boyun gibi çok hassas noktalarda derinin gevşemesini kolay kolay başka hiçbir yöntemle toparlayamazken mezoterapi ile bunu en başından önleme, yavaşlatma ve geriletme gücümüz oluyor. Bunun gibi yüzle ilintili pek çok problemde kullanıyoruz ama tek kullandığımız yer yüz bölgesi değil aslında. Saçta da kullanıyoruz, vücutta da kullanıyoruz, bölgesel yağlanmada da kullanıyoruz. Elde kullanıyorsunuz. Elde kullanıyoruz, her yerde. Peki kaç seans uyguluyorsunuz? Bu tabii ki seçtiğimiz materyale ve cildin ihtiyacına göre, yapısına göre, sorununa göre çok değişiyor ama bazı uygulamalar 3 seans, bazıları 5 seans. Aslında klasik mezoterapi uygulamaları ortalama 5 seanstır. Ortalama aralıkta 7-15 gündür. Yine seçilen malzemeye göre değişir. Yeni nesilde bazı uygulamalar için bu süre uzayabiliyor. Ama ortalama 3 ila 5 seansla başlıyoruz. Tabii ki vücut bölgesi ya da saç ise bu seans sayısı biraz daha farklılık gösteriyor açıkçası. Peki mezoterapi ürünleri şimdi deyince, şimdi her yerde mezoterapi geçiyor ama aslında hekimin tecrübesi burada çok önemli. Bir de içeriği çok önemli. Bunu nasıl belirliyorsunuz? Yani her mezoterapi aynı mıdır? Her uygulama aynı efekti verir mi? Biraz bundan da bahseder misiniz detaylarından? Her uygulama aynı efekti vermez. Çünkü neden? Eskiden biz ilk başladığımızda minik minik ampullerden hastanın sorununa göre içeriği kendimiz oluşturuyorduk. Fakat şimdi artık ben de dahil neredeyse hepimiz çok özel bir durum olmadığı sürece hazır karışımları kullanmayı tercih ediyoruz. Çünkü pH'sı daha dengeli. Çünkü o ilaçları çekmenin bile belli bir sırası vardı. Evet. Sırayla çekmediğinizde farklı karışım istediğiniz kıvama gelmiyordu. Şimdi bunu çok güzel hallettiler ve çok güvenilir, harika karışımlar var elimizde. Ama içerikleri farklı. Yani
hasta geliyor, ben tabii çok reklam isimleri var biliyorsunuz. Bilmem ne ışıltısı istiyorum, bilmem ne pırıltısı istiyorum. Haklı olarak, çünkü reklamla bunu duyuyor. Tamam, çok güzel ürün, harika. O da çok güzel, o da çok güzel, o da çok güzel. Ama sana bu uygun mu? Buna bakmak lazım. O yüzden hekimin içerik bilgisi bir kere en başta çok önemli. Oradaki içeriğin neye yaradığını, neyi ne için kullanacağını ayırt ettiği zaman sorun zaten baştan büyük oranda çözülüyor. Bir bu var, ama elbette tabii ki her soruna farklı bir iğneleme metodu diyeyim artık. Pek çok iğneleme metoduyla uygulanması gerekiyor. Belli ürünler farklı derinliklerde ya da iğneyi başka türlü tutarak ya da başka yöntemlerle, hani isim söylesem seyircilerimiz anlayamayacağı için onu da doktorun çok iyi seçmesi gerekiyor. Bunu seçtiğiniz zaman hiç kimse mezoterapiden fayda görmeden ayrılamaz. Çünkü sistem çok belirgin. Cilt büyük bir zırh. Hiçbir şey geçirmiyor. Belki de dünyadaki en kaliteli zırh cildimiz. Hiçbir şey içeriye giremiyor. Biz hangi sorunumuzu dıştan bir şey sürerek geçirebiliriz ki? O kadar az ki bu. İlaçları bir kenara koymak kaydıyla. Kozmetiklerden bahsediyorum. Tabii ki kullanacağız. Onlar bariyerimizi güçlendiriyor. Nem tutucu etkileri var. Bir miktar emilimleri var. Ama biz soruna yönelik çözüm yapmak istiyorsak mutlaka o deri bariyerini geçmemiz lazım. Cilt bariyerini geçmemiz lazım. Ve bunun yolu da o küçük ince iğneler. Aynı zamanda sadece lokal olarak bu ilaçları veriyoruz. Ya da PRP de bir mezoterapi yöntemidir. Evet. Kişinin otolog kendine ait ürününü kullanıyoruz. Dolayısıyla canlı hücresini kullanıyoruz. Ama bunu da faydalanabilmesi için yine o deri bariyerini geçmemiz gerekiyor. Ama ben A ürününü hangi derinliğe, B ürününü hangi derinliğe koyacağımı bilmezsem veya leke probleminde hangi materyale seçeyim, hangi iğneleme prensibiyle gideyim, hangi cildin katmanına ineyimi çok kafamızda oturtamadan yapmışsak tabii oradaki faydalanım bir miktar daha az olacaktır. Bir de şöyle bir şey var, uygulama esnasında bir ara derma rollerlar, yani iğneli rollerlarla yaparak üzerine böyle bezler üzerinde işte mezoterapi ürünleri kullanılarak buradan emdiği düşünülüyordu. Bunları da yani kullanılmış olabilirsiniz ya da deneyenler vardır ama bir iğneleme yöntemi değil yani. Değil. Şimdi derma roller tabii biraz aslında misiniz? Kötü değil. Derma roller yöntemi kötü bir yöntemdir diyemem. Evet. Evde kullanılan derma rollerlar bile var artık. Ev tipi derma rollerlar da çıktı. Fakat burada hastanın dikkat etmesi gereken bir şey var. Biz orada bir travma oluştururken kontrollü bir travma oluşturuyoruz. Ben çok sonuç alacağım diye cildi tamamen perperişan etmenin, yırtmanın, çizmenin kimseye bir faydası yok. Aksine cildi iyileşemeyecek denli hırpalayabilir. Çünkü iyileşebilmesi için cildin sağlıklı dokuya hala ihtiyacı var. Onu tamamen ortadan kaldırmak büyük bir hata. Bilinçsizce yapılmış bu uygulamaları çok görüyoruz. O mikro kanallar evet ilacın emilmesinde bir miktar tabii ki işe yarar. Ama dediğim gibi her ilaç yüzeyden uygulanmaz. Evet. Yüzeyden uygulanabilecek ilaç başka, derine bırakılması gereken, fibroblastla buluşması gereken ya da melanositle buluşması gereken ilaç başka değerlendirilir ve farklı derinliklere verilir. Dolayısıyla bunu çok iyi gözetmek lazım. Bir. İkincisi kendileri yapsınlar ya da bir yerde uygulama alıyor olsunlar. Derma roller yapılırken cildin gereğinden fazla tahrip edilmesi iyileşmenin önüne geçer. Aksine ciltte hasar bırakır. Çok gördük. Evet. Bir de mezoterapi ürünlerinin içeriklerinden bahseder misiniz? İçinde neler oluyor? Yani vitaminler mi oluyor, amino asitler mi oluyor? Çünkü mesela işte somon DNA'sı, bu da aslında bir anlamda bir mezoterapi tekniği. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Hyaluronik asit çoğunlukla karışım ürünlerin hemen hemen hepsinde var. Farklı miktarlarda olmak kaydıyla. Çünkü hem cildi nemlendiriyor hem zaten doğal bağ doku yapı elemanı olduğu için eksiği tamamlama anlamında hemen hemen bütün ürünlerde hyaluronik asit mevcut. Çoğunlukla gördüklerimiz. Tabii ki çok çeşitli amino asitler pek çoğunda kullanılıyor. Bazen sadece peptitlerden oluşan ürünler var elimizde. Cildin üretimini hızlandırmak, canlı hücreyi motive etmek adına.
Kisomon DNA gibi böyle pür peptitler var. İyi bir ürünse, ruhsatlı, kaliteli bir peptitse gerçekten çok işe yarayan bir ürün. Yine içeriğinde var. Glutatyon bazı ürünlerde var, antioksidan amacıyla konulmuş. Leke açıcı ürünler var. İşte o melanin sentezi aşamalarında bazıları tamamen lekeye yönelik ürünlerdir. İçlerinde hyaluronik asit miktarı çok azdır ama melanine yönelik baskılama, silme, o enzimler aşamasında etki ederler. Bazıları sadece çapraz bağımsız hyaluronik asitten oluşur. Amacı nemdir ve cildi bir miktar germektir. Bir kısmı lifting amacıyla yapılmıştır. Cilt altındaki küçük kasları uyarmak amacıyla vardır ve dolayısıyla da lifting de çok etkilidir ama hemen hemen hepsinde vazgeçilmez olan hyaluronik asittir. Fibroblastları destekleyen ve motive eden, üretiminde kullanılan vitaminler, amino asitler, bazılarında peptitler ve mineraller bulunur. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten bütün Avrupa'daki kongreleri, Amerika'daki kongrelerin hepsini takip eden bir hekim olarak bu mezoterapi ürünlerinde hangisinin kaliteli, hangisinin işe yaradığını bilen ve yıllardır bunu uygulayan bir hekim olarak verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim bu fırsat için. Sağ olun. Bugünkü program konumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateşi'ydi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden hızla devam ediyor.